Arkadaşlar bu Burak. Deneme çekimi. Burak nasıl kameraya çekiyor ona bakacağız. Burak birinci kural. Full yatay çekmelisin. İkinci kural biraz aşağıdan çekmelisin. Yukarıdan çekersen şaka vücuduna eğilmeye gerek yok şöyle aşağıdan. Aynen. Yani mesela bir yabancı ile konuşuyorum gel. Fine thanks, how are you? 16 years old. Ben geç kaldık geliyor mu? Ben de geç kalmadım. Şimdi etmiştim. Arkadaşlar şu an Eskişehir'deyiz ama birazdan çıkacağız. Hızlı tren bekliyoruz. Konuş. Konuşmayalım. Evet, geldik İstanbul'a. Şimdi yemek yiyip otobüse bineceğiz. Sonra Bulgaristan'a mı? Sen Bulgaristan'a gideceğiz. Bulgaristan'a. Ben öyle düşündüm yani. Sen baktığında başka bir yer varsa oraya da gidebiliriz. Trenden indik. İstanbul'a geldik yani. Şimdi otobüse binmek için Kadıköy Evlendirme Dairesi'nin önüne gidiyoruz. Otobüsümüz bir saat rötar yapmış. Arkadaşlar ay kusursuz bir şekilde ikiye bölünmüş. Çok da kusursuz değilmiş yani. Otobüsümüz hala gelmedi, onu bekliyoruz. Bir saat rötar yaptı. İnşallah turun hepsi böyle geçmez. Şimdi bize 9 gün diye söz vermişlerdi. Bir saatimiz yediler. 8 gün 23 saat oldu. 2 saatte saat dilimi farkı var. 21 saat aslında yani. Gerçi öyle olmuyor. Neyse ben düşünüp şey yapacağım size. Arkadaşlar şu an Kapıkule'deyiz. Son Türkiye sınırlarımızdayız. Burak dedi ben vatan toprağı arsız yapamam dedi. Biraz buradan toprak sökmeye çalışıyor yerden. Çimen söktü. Onları yanında taşıyacakmış. Bakalım. Sınırdan geçtik, şu an Bulgaristan'dayız. Gurbetteyiz. Ya orada hala bir sürü Almancı var. Türkiye'ye girmeye çalışıyorlar. Dikkat edin yani. Burada da böyle içerikler var arkadaşlar. 1,5 euro veya 2,880 megabayt verecekmişiz. Megabayt ne bilmiyorum. Atıştırmalıkları bulduk. 50 megabayt ya da 25 dolar. Sen kendin seçiyorsun ne olduğunu. Adamlar o kadar fakir ki arkadaşlar. İnternet karşılığında atıştırmalık satıyorlar. Burada çok garip bir şey var. Burak garip bir şey bulmuş arkadaşlar, bakın ne olmuş. Burak mavi fanta buldu arkadaşlar. Yeterince kanserojen olmayabilir Burak, bir daha bakar mısın ona? Misket limonlu maviyi neyden alıyor? Kanka işte gıda boyası. Kaç gigabayt o? O kanka damaklar 26 euro. Uzaklar. Boş ver. Kanka 26 euro değildir o yani. Bir şeyler var. 2 euro oğlum 26. Kanka 26 euro. Yo, Oğlum 2 26 değil de euroymuş 2 lan euro hala. Euro. Ne zaman euro görse 26 diyor. Şu gofret kesin çok lezzetlidir yani. Ha, gofret değilmiş lan, pişmaniye gibi üstüne basınca eziliyor. Alacaksanız arkadan alın. Ben bunları elimle bastırarak ezdim çünkü arkadaşlar. Burak yemeden bir tanıtsaydın kardeşim, ne bu? Bu vişneli vanilyalı kruvasan. İnanılmaz. Kaşık attırır diyor Burak. Ben de yedim, öyle çok abartılacak bir şey yok ama güzel yani. Kola turka ya. Burak Kola Turgay'ı nereden biliyor? Daha dün doğdu Kola Turka diyor. Ben de içtim demin bunu. Kola Turka gibi cidden. Arkadaşlar Oreo kremalı kruvasan bulduk. Bu da kötü ya. İçinde üzüm gibi, pekmez gibi bir tat var. Burak bir de bayıldı bunlara. Burak ne zaman içine yaban mersinli, çilekli, adını bilmediğimiz meyveli bir şey olursa beğenmeye çalışıyor. Meyve çok Marjinal olmak için yapıyor bunu. alakası. Çikolatalı bir şey yediği zaman Berkay'dan ne farkım kaldı benim diye düşünüp gidiyor böyle şeyler yapıyor. Arkadaşlar Bulgaristan'da böyle bir atıştırmalık bulduk, üstünde komik siyahi bir adam var. Niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyoruz. Ya bırak, tattığın her şey kötü mü? Çok mu kötü? Dur lan, çok merak ettim, bir de ben diyeyim.
Bayağı kötüymüş ya. Zaten çok ucuz aldık bunu. 1 megabayt gibi bir şey aldık. Tasarrufçu bu noktası olduğu için Şu an Sofya'dayız. Bir tane kilisenin önündeyiz. Hangi kilise olduğunu tam bilmiyorum ya. Bir dakika ben öğrenip geleceğim. Arkadaşlar kilisenin içine girdik biz demin. Ama içeride video çekmesi veya fotoğraf çekmesi ücretli olduğu için içeriği size gösteremedim. Arkadaşlar bu da Bulgaristan'da, Bulgaristan'daki en tepedeki kim bilmiyorum. Bulgarların bir Atatürk'ü var mıydı onu da bilmiyorum. Random bir adam koymuşlardır bence. Hiç ünlü Bulgar birini tanımıyorum çünkü. Atatürk'ün Yeniçeri kıyafetiyle bir fotoğrafı var ya meşhur. O burada çekilmiş. Yine aynı şekilde Atatürk'ün gençliğimi Sofya'da bıraktım dediği Mit adında bir kadın var. O kadınla da burada tanışmış. Burada ileride bir tane pastane var. Atatürk Mit ile orada buluşurmuş. Arkadaşlar bu gördüğünüz Fatih Camii'ymiş. Osmanlı döneminden kalma bir cami. Ama şu an cami olarak kullanılmıyormuş. Müzeye çevirmişler. Arkadaşlar burası Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Köşkü, aktif. Şu an Cumhurbaşkanı binanın içinde. Gördüğünüz gibi şurada yalnızca bir tane koruması var. Birazdan düzenleyeceğiz. Hayır. Burası aslında bir alt geçit. Ama kaza yaparken fark ediyorlar ki metro için alt geçit kaza yaparken böyle kalıntılar var. Bir yandan metro çıkışı olarak da kullanılıyor. Bir yandan da böyle müze gibi, açık müze gibi. Genelde Sofya heykeliymiş. Sovyetler Birliği'ndeyken burada önceden Lenin heykeli varmış. Sonra onu yıkıp onun yerine şehrin simgesi olan Sofya heykelini dikmişler. Biraz kaynar ama doldurup bunu soğutup içeceğiz. Bırakalım şekerli bir tadı var dedi. Çok sıcak olduğu için çok tadamadık. Soğuttuktan sonra yorumlayacağız. Burası Sofya'nın şifalı sularının olduğu ünlü hamamı. Burada Bulgaristan'ın şifalı sularıyla yıkanabilirsiniz. Demin içtiğimiz su da buradaki hamama gelen suyla aynı kaynaktan geliyor. Çok sıcak. Gel bir de bunu çek. Bu fıskiye. Bir Değil lan, esprisi cami yok. çek ya. Osmanlı Cami. zamanında yapılan bir cami. Çok boktan bir bilgi. Bulgaristan'a geldik. Yani Sofya'dayız. Yemek yemek istiyoruz. Etrafta adam akıllı restoran yok. Yani şehrin merkezindeyiz şu an. Bir tane Türk restoranı var. Türk restoranına yemek istemedik. Fiyatlar 8 euro, 9 euro falandı. Dedik McDonald's'ta yiyelim hani ne kadar olabilir. McDonald's'ta da 15 levaymış Big Mac menü. Sofya'dan çıkıyoruz. Arkadaşlar şu an tam neredeyiz bilmiyoruz. Belgrad'a doğru yola çıktık. Belgrad'a doğru giden yolda bir yerdeyiz yani şehrin olmadığı bir yerdeyiz. Hava 45 derece, aşırı sıcak. Yorgunluktan ve sıcaktan ölüyoruz. Bakalım Belgrad'a gidince bir rahatlayacağız, soğuk bir şeyler içeriz, bir şeyler yaparız. Burak da burada. Yerde Burak fenalaştı, onun için durduk bir. Burak'ı ıslattık, ortamda bir şeyler yaptık. Arkadaşlar hava o kadar sıcak ki. Kötü sıcak dönem. Ankara'da ülkeden geçiyor. Savunma oldu. Cumhurbaşkanlığı Köşkü. Burası. Şu an Belgrad'dayız. Öğrenci Caddesi'nin oradan geçiyoruz. Arkadaşlar rehber bize görev verdi. Sürümün çoban köpeği olacağız. En arkada durmamız gerekiyormuş. Herkese sahip çıkacak. Belgrad Kalesi'nin içine girdik. Arkadaşlar kalenin içinde dinozorlar var. Niye hiçbir fikrimiz yok. Kalenin kapılarından biri. İstanbul kapısı diyorlarmış. Tanklar, toplar, uçaklar falan var ama çok dandik duruyor. Büyük ihtimalle replikalar. Arkadaşlar elime bir sinek ısırdı demin. Parmağım kocaman oldu. Sineklerine bir gariplik var buranın, dikkat edin. Burası da Mora Fatih Ali Paşa'nın türbesiymiş. Kalenin içinde hala muhafaza ediyorlar. Burada şehit olmuş. Birazdan Tuna rehberini göreceğiz. Sen mi anlatıyorsun? Ben anlatırım istersen. Sen mi anlatıyorsun? Ben dur anlatmayayım. Ben de anlat. Haydi anlat sen. Sen anlat. Hadi sen anlat bana. Ben anlatamam abi. Ben sesin için. Bunun için hızlı geldim. Şimdi maç başlıyor. Kolina buradadır. Pierluigi Kolina burada. Savaş adası diye geçmekte.
Şu bulunduğumuz yer Balkanların son noktası. Arkadaşlar buradan Savana Nehri geliyor. Buradan geçiyor. Şuraya kadar gidiyor. Bu arkadan gelen suyun olduğu kısımda Tuna Nehri'nin bir kolu. Tuna Nehri şu orman gibi gördüğümüz yeri ada oluşturmuş. Adanın arkasında Tuna Nehri var. Tuna Nehri'nin diğer bir kolu da bu tarafta. Burada Savana Nehri ile birleşip Tuna Nehri, Savana Nehri ile birleşip buradan devam ediyor. Yine Tuna Nehri olarak devam ediyor. Sonra Karadeniz'e dökülüyormuş. Kale de tam zaten nehrin önüne yapmışlar. Çok güzel stratejik bir konuma yapmışlar kaleyi. Zaten Belgrad 34 kez yerle bir olmuş. Sonra yeniden kurulmuş. Çok fazla savaşın döndü. Çok fazla kez fethedilmek istenen bir yer. Osmanlı da çok çabalamış burayı fethetmek için. Sonra geri bırakmışız tabii. Arkadaşlar Sırplar tenis konusunda çok başarılı biliyorsunuz. Her yerde kalenin içinde bile böyle tenis kortları var. Arkadaşlar buranın Belgrad'ın meşhur bir et yemeği varmış. Kaşarlı falan, domuz eti böyle bir şeymiş. Veya dana eti, biz dana eti söyledik. Bakalım ne gelecek, bekliyoruz. Karacan stick mi öyle bir şey diyorlar. Ne dediklerini tam anlayamadık. Sırpça bir ismi varmış. Roll bilmem ne. Güzel, ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok enteresan bir tat. Arkadaşlar yemeği yorumlamayı unuttum, şimdi yorumluyorum o yüzden. Pek güzeldi. Keyifliydi. Ama öyle çok bir numarası yoktu. Bir de pahalıydı zaten, 15 euroydu. Değmezdi yani, ben o kadar beğenmedim. Belgrad'ın dondurması meşhurmuş. Dondurma aldık. 70 sente falan aldık, çok ucuz. Ve bayağı lezzetli. Bounty'li aldık. Bounty'lisi çok meşhurmuş. Niye bilmiyorum, Bounty Sırbistan'ın en meşhur dondurması ama gayet güzel, beğendik yani. Bu şekilde. Günün genel değerlendirmesini yapacak olursak da bugün için. Sofya güzeldi ama insanlar açısından pek güzel değildi. Şehir canlı değildi. Gündüz gittik, belki onunla alakalı bilmiyorum. Ama Belgrad beklediğimizden çok daha güzeldi. Daha canlıydı şehir. Yediğimiz yemekler daha güzeldi. Tarihi içerikleri Sofya kadar, hatta Sofya'dan daha fazlaydı tarihi içerikleri. Kalesi falan çok güzeldi, çok büyüktü. Tuna Nehri'nden bayrağı vardı. Her yerinde. Nasılsın lan? Ses olduk tıkıyor. Belki ufaktan kurtarabiliriz. Burası Sırbistan ya. Evet. Kurt falan inmiş olabilir. Her şey olabilir. Bundan sonra yani. Her yer bayrak, her yer heykel. Ve ufaktan altımıza sıçtık. Her yer bayrak, her yer heykel. Saçma sapan heykeller bir de yani. Birinci Petro'nun heykeli var. Rusya'da. Lenin'in heykeli var. Ne alaka bilmiyoruz. Öyle yani. Arkadaşlar burası da Belgrad'daki otel otamız. O da Burak yatıyor. Bir gece burada kaldık. Şu an Hırvatistan'dayız. Başkanlığı Osmanlı Başkanlığı alıyor. Hırvatistan'da bir yerde durduk. Kafeteryadayız. Atıştırmalık bir şeyler aldık. Bir tanesi bu Hindistan cevizi Hırvat atıştırmalı. Bir tane düz kraker. Hindistan cevizsiz. Arkadaşlar bu kraker 1.20 euroya aldık. Biz yüzümüz kraker yani. Hiçbir numarası yok, bunu aldığımıza pişmanız. Şimdi bunun tadına bakıyoruz arkadaşlar. Hayatımda yediğim en kötü şey. Of çok kötü. Arkadaşlar aldığımız ikinci şey bu. Yolunuz düşerse sakın almayın. Çok kötü. Çok kötü çalışma oldu. Hatta Face'de Binayı asla çekmem dedi. Burak bu video vlogda olacak. Slovanya'nın başkentideyiz. Ljubljana'dayız. Burası Aşıklar Köprüsü'ymüş. Buraya sevgilisi olanlar ilişkileri uzun sürsün diye kilit asarlarmış. Bizim olmadığı için asamıyoruz. Bizim için manasız bir köprü şu an. Burada para makinesi varmış. Paranızı atıyormuşsunuz. Sonra şu şekillerden biri olarak çıkıyormuş. Böyle ana olarak saklıyormuşuz. Buraya ıslanma alanı yapmışlar. Yukarıdan su damlatıyorlar. İnsanlar burada ıslanıyor. Bence bu sıkıcı bir şehir olduğunu gösterir. Yoksa insanlar eğlenmek için ıslanmaz diye düşünüyorum. Bir de arada bir ding dong çalıyor. Onu niye yaptılar bilmiyorum, biraz ses olsun diye. Sessiz bir şehir herhalde. Arkadaşlar şu an bir dakika onu çekiyorum. Burak birinin fotoğraflarını çekiyor yine. Yatay mı çekeyim, dikey mi diye soruyor. Dikey birkaç video çekti de çok üstüne gittim herhalde, çocuğum belki telefonu alır almaz yatay mı dikey mi diye soruyor. Gitmeyeyim bir daha, bu kadar. Arkadaşlar şu arkamda görmüş olduğunuz heykel Preşeran adında birinin heykeliymiş. Bu adam şairmiş. Aynı zamanda hukukçuymuş. Ama annesi onu rahip yapmak istiyormuş falan filan. Oralara geçiyorum. Bir tane kadına aşık oluyor. Ljubljana'da, yani şu an bulunduğumuz şehirde.
O kadının da platonik kalıyor. O kadına bir türlü açılamıyor. O kadın evleniyor. Sonra bu adamla evlenmek zorunda kalıyor. Hukuk bürosuna herhangi biriyle evleniyor. Bu adamın aşık olduğu kadın da tam heykelin karşısına şuradaki binada yaşıyormuş. Adam da öldükten sonra heykelini, gözleri bu binaya bakacak şekilde inşa etmişler. Öyle bir şey yapmışlar. Çok hikayeleri bir şeyler yok herhalde bu Slovenyalıların. O yüzden platonik bir adamın heykelini dikmek istemişler. Büyük bir aşk hikayesi olarak da. Buranın bir tatlısı varmış. Milföy tatlı gibi bir şey. Onu arıyoruz şu an. Garfatan görüp sormak isteyenler de yiyebiliriz ya. Eskişehir'den güzel mesela şu manzara. Burak arkadaşlar bu şehir Eskişehir'den daha iyi diyor. Böyle bir tespit yaptı, bilmiyorum, inanır mısınız? Ama bizde bu kadar yeşil. Demin de teyzelere yaranmak için Eskişehir tercih ederim ya, bu ne falan gibi şeyler yapıyordu. Teyzeler dedim de 55 yaşındaki kapalı kadınlar yani. Kapalı değillermiş. Arkadaşlar meydanı gibi bir yerdeyiz Ljubljana'nın. Şehir çok güzel ya. Arkadaşlar pastamız geldi. Pastamızın adı krem şinite. 2 tane de limonata söyledik. Şimdi yiyip yorumlayacağız. Tatlımızı yedik, bitirdik. Puanımız 8-8,5. Şimdiye kadar yediğimiz en güzel şeylerden. Çok güzel. Arkadaşlar bu şehirde şöyle bir şey fark ettik. Buranın Suriyelileri eksik biraz. Hiç görmedik neredeyse. Bir takviye yapılması lazım yani. Ben yoğurtlu orman meyveli aldım. Çok güzel. Burak neyle aldın? Fıstıklı aldım, bu kadar lezzetli bir fıstıklı dondurma yememiştim hiç. Belgrad'da çok övdükleri dondurmadan daha iyiydi ama Belgrad'da yanlışlıkla Bounty'li yedik. Hindistan cevizi yani. Hindistan cevizi. Yok lan, Bounty'li yedik. Hindistan cevizi yemedik. Bounty çikolata var ya, onun dondurmasını yedik. Oraya olan herhangi bir şey gibiydi. Onu o kadar beğenemedik. Bu çok iyi. Orada Bounty'li yememizin sebebi de kasadaki şişman kadın yüzünden. Bize dedi ki bu çok iyi, bu çok iyi dedi. Bounty'li o kadar çok dondurma yerse dedim, obez olacağı belliydi. Arkadaşlar burası bildiğiniz kanlı kavak orada evinin gözüktüğü yer. Çıkamazsınız zaten, ben şaka yapıyorum sana. Arkadaşlar şehrin birkaç yerinde böyle ejderha figürü var. Burak bir çıkalım. Ljubljanalılar şuna inanıyormuş. İnandıkları hikaye, oluşturdukları heykellere bakın, her yerde bunlar var. Bunlar işte inanan insanlar. Utanmıyorlar ki video çektiğim halde hiç. Arkadaşlar ay yavaş yavaş küçülüyor mu büyüyor mu anlamadık. Da küçülüyor herhalde. Herhalde ilk alacağımız otele geldik. Palava'dayız. Ama güzeldi yani, şu an en sevdiğim şehir orada. Orada yaşamak istedik cidden. Biraz da Burak'ın düşüncelerini alalım. Ljubljana bayağı güzel.